Tarih bize yalnızca olan biteni anlatmaz. Bazen perde arkasında çok daha derin, görünmeyen güçler işler. Bugün size yalnızca bir savaş hikayesi anlatmayacağım. Bugün ruhun, bilincin, kolektif enerjinin bir milletin kaderini nasıl değiştirebileceğini birlikte keşfedeceğiz. Çanakkale Savaşı. Hepimizin tarih kitaplarından bildiği o büyük zafer. Peki hiç düşündünüz mü? Bu savaşı kazanan gerçekten toplar tüfekler mi? Görünmeyen bir bilinç mi? Yoksa ruhsal bir güç müydü sahada galip gelen? Savaş meydanında yaşanan mucizevi olaylar, yeşil sarıklı gizemli adamın hikayesi, aniden kaybolan birlikler, askerlerin rüyalarında gördükleri semboller ve daha da derin bir soru. Bir ulusun zihni aynı anda, aynı niyetle birleştiğinde fiziksel dünya üzerinde nasıl bir etki yaratır? Bugün Çanakkale Savaşı'nı bir de bu açıdan ele alacağız. Bilinçaltının, kolektif bilincin ve ruhsal gücün bu destandaki yerini birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız savaş alanının ötesine, görünmeyen cepheye birlikte adım atalım. Like and subscribe. Düşünün, binlerce insan. Hepsinin zihninde tek bir düşünce, tek bir amaç. Bu yalnızca bir askeri disiplin değil. Aynı zamanda evrensel bir enerji yasasının sahada kendini göstermesiydi. Psikoloji bilimi buna kolektif bilinç der. Spiritüel öğretiler ise bunu çok daha derin yorumlar. Bir ulusun ruhunun birleşmesi. Çanakkale'de cephedeki askerlerin ortak bilinci sadece vatan sevgisi değil, aynı zamanda korkusuzluk, teslimiyet ve zafer inancıyla doluydu. Ve işte bu ortak bilinç fiziksel dünyanın da akışını değiştirdi. Bilimsel olarak baktığımızda bir insan ölüm korkusuyla karşı karşıya kaldığında beynin savaş ya da kaç mekanizması devreye girer. Ancak Çanakkale'de ilginç bir şey oldu. Askerlerin neredeyse tamamı ölüm korkusunu aşmış gibiydi. Sanki bilinçaltlarına kazınmış bir güç onları sıradan insan davranışlarının ötesine taşımıştı. Peki nasıl olmuştu bu? Dua ederken, yan yana savaşa giderken hep bir ağızdan söyledikleri marşlarla zihinlerini ortak bir frekansa kilitliyorlardı. Bu frekans sadece fiziksel değil, enerji düzeyinde de bir kalkan oluşturuyordu. Düşüncenin gücü, bilincin gücü, binlerce zihnin aynı anda aynı niyete odaklanması. Modern deneyler bile gösteriyor ki belli sayıda insan aynı anda aynı şeye odaklandığında etrafındaki enerjiyi ölçülebilir bir biçimde değiştirebilir. Peki sizce Çanakkale'de yüz binlerce insan aynı anda aynı ruha, aynı inanca kilitlendiğinde neler olmuş olabilir? O gün orada yalnızca mermiler değil, aynı zamanda bir bilinç dalgası çarpışıyordu. Ve o bilinç dalgası zaferin görünmeyen mimarıydı. Çanakkale'de galip gelen yalnızca silahlar değil, bir milletin birleşmiş bilincinin ve ruhsal gücünün ta kendisiydi. İşte geldik işin en gizemli ve en merak uyandırıcı kısmına. Savaş yalnızca fiziksel bir çarpışma mıydı? Yoksa Çanakkale'de görünmeyen başka cepheler de mi açıldı? Tarih kitaplarında pek bahsedilmeyen ancak halk arasında kulaktan kulağa fısıldanan bazı olaylar var. Askerlerin anlattığına göre bazı geceler savaş alanında tuhaf ışıklar görünürdü. Aniden sis bastığında düşman birliklerinin yollarını şaşırdığı ve kaybolduğu rivayet edilir. Ama asıl dikkat çekici hikaye halk arasında yıllardır anlatılan şu olaydır. Yeşil sarıklı esrarengiz adam. Birçok askerin anlattığına göre en çaresiz anlarda ortaya çıkan yeşil sarıklı
nur yüzlü bir zat, askerleri yönlendirir, cesaret verir, hatta onları korurmuş. Kurşunların isabet etmediği, düşmanın gözünden görülmeyen bu adam bir anda kaybolurmuş. Bazı kaynaklar bu zatın manevi bir varlık, hatta Hızır olduğuna inanır. Kimileri ise toplu bilincin yarattığı bir enerji formu, bir tür kolektif koruyucu figür olabileceğini düşünür. Üstelik dahası da var. Bazı İngiliz askerleri savaştan sonra ilginç ifadeler verirler. Sis bastığında koca bir Türk taburunun gözlerinin önünde bir anda kaybolduğunu ve gördüklerine anlam veremediklerini dile getirirler. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bazı metafizik yorumlara göre toplu bilinç gücü belli bir noktaya ulaştığında zaman ve mekan algısı değişebilir ve görünmeyen koruyucu enerji alanları oluşabilir. Rüyalarında aynı sembolleri gören askerler ilahi olarak korunduklarını hissettiklerini söylerler. Tüm bunlar sıradan tesadüfler mi? Yoksa Çanakkale'de yalnızca mermilerin değil, görünmeyen güçlerin ve bilinç frekanslarının savaşları mı vardı? Belki de Çanakkale, insan bilincinin fiziksel dünyayı nasıl bükebileceğinin en büyük kanıtlarından biridir. Peki, 100 yıl önce yaşanmış bu destandan biz bugün kendi hayatımız adına ne öğrenebiliriz? Çanakkale'de bir milletin bilinçaltı nasıl birlikte çalıştıysa, bugün de kendi hayatımızda aynı yasaları kullanıyoruz. O gün askerler imkansız görünen bir savaşta önce zihinlerini, sonra ruhlarını teslim ettiler. Korkularını aştılar. İnançlarını öyle güçlü bir şekilde içselleştirdiler ki zihinsel dünyaları fiziksel dünyalarını değiştirdi. Evet, bugün bizim savaşımız farklı belki. Kendi içimizde korkular, bir takım engeller ve başarısızlık düşünceleriyle savaşıyoruz. Ancak Çanakkale'nin bize öğrettiği çok önemli bir sır var. Zihnini yönetebilirsen gerçekliğini de yönetebilirsin. O günkü askerler gibi biz de önce kendi bilinçaltımızı fethetmeliyiz. İnancımızı, kararlılığımızı ve ruhsal gücümüzü birleştirdiğimizde hayatımızdaki en zorlu savaşlardan bile galip çıkabiliriz. Unutmayın, bir insanın ruhsal gücü binlerce engelden daha güçlüdür. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi. Zafer önce zihinde kazanılır. Bugün senin Çanakkale'n hangi alan? Ve sen zihnini kendi zaferin için nasıl kullanacaksın? Dostum, şimdi sana önemli bir soru sorayım. Sence Çanakkale ruhu geçmişte mi kaldı? Yoksa hala bizimle mi? O gün orada yalnızca cephede savaşanlar değil, bir milletin birleşmiş ruhu ve ortak bilinci savaş meydanında görünmeyen bir güç gibi yükselmişti. Bugün ise farklı bir cephedeyiz. Dünyada bilgi akışı, teknoloji, sosyal medya, gündem. Zihnimiz hiç olmadığı kadar meşgul. Ama asıl mesele şu ki biz hala topluca aynı bilinç frekansına geçebilir miyiz? Düşünsenize, birlikte aynı amaç uğruna zihinlerimizi odaklasak, kendimizi aşsak, korkularımızı, ön yargılarımızı bırakıp bir ulusun ruhunu yeniden canlandırsak, bilinçli, farkında, sevgi dolu ve güçlü bireylerden oluşan bir toplum. İşte o zaman Çanakkale'nin bize kattığı en büyük miras tam anlamıyla gerçekleşir. Kolektif bilinçle hayatı dönüştürme gücü. Senin düşüncen, senin inancın, senin zihnin sandığından çok daha güçlü. Çünkü bireysel bilinçler birleştiğinde dünya değişir. Bugün kendi zihninde hangi savaşı veriyorsun? Ve unutma, Çanakkale yalnızca bir tarih değil, zihnini fethedenin hayatını fethettiğinin kanıtıdır. Zafer önce zihinde başlar.
Şimdi sıra sende. Görüşmek üzere. Like and subscribe.